O gece başka bir heyecan yaşanmadı. Yatakta hafif bir kahvaltı yaptım ve ertesi sabah geç uyandım. Güverteye çıktığımda Bayan Blair beni seslendirdi. "Günaydın, çingene kız, yanıma otur. Sen iyi uyumamış gibi görünüyorsun. Neden bana öyle diyorsun?" diye sordum, usulca oturarak. "Sakıncası var mı? Bir şekilde sana uyuyor. Seni daha başından beri zihnimde böyle hayal ettim. Çingene, seni herkesten farklı kılan bir şey bu. Kendi kendime karar verdim ki, sen ve Albay Reis, gemide beni ölümsüzce sıkmadan konuşturabilecek tek iki kişisiniz." "İlginç," dedim. "Ben de senin için aynı şeyi düşünmüştüm. Üstelik senin durumunda bu çok daha anlaşılır. Sen böylesine kusursuz bir ürünsün." "Fena bir tanımlama değil," dedi Bayan Blair, başını hafifçe sallayarak. "Peki ya sen? Kendinden bahset, çingene kız. Neden Güney Afrika'ya gidiyorsun?" Ona babamın mesleği hakkında birkaç şey anlattım. "Yani sen Charles Bedingfield'in kızısın?" Gözleri parladı. "Sıradan bir taşra hanımı olmadığını zaten tahmin etmiştim." "Peki, Broken Hill'i çağırdın mı? Daha fazla kafatası toplamak için mi?" "Belki," dedim temkinlice. "Başka planlarım da var." "Ne gizemli bir yaramazsın. Ama bu sabah yorgun görünüyorsun. İyi uyumadın mı?" "Ben tekne üzerinde uyanık kalamam ki. Aptallar için 10 saat uyku derler, 20 ile idare ederim ben." Esnedi, tıpkı uykulu bir kedi yavrusu gibi. Aptal bir görevli gece yarısı beni uyandırdı. Dün düşürdüğüm film rulosunu getirmişti. En melodramatik şekilde, kolunu ventilatörden içeri soktu. Neredeyse tam karnıma düşürdüler onu. Bir an için bomba sandım. "İşte albayınız," dedim, güvertede beliren uzun boylu figürü göstererek. "O özellikle benim albayım değil. Aslında seni çok beğeniyor, çingene kız. O yüzden kaçma. Kafama bir şey bağlamak istiyorum," dedim. "Şapkadan daha rahat olur." Ve hızla çekildim. Nedense Albay Reis beni rahatsız ediyordu. O, beni utangaç hissettiren nadir insanlardan biriydi. Kulübeme indim ve saçlarımı tutturmak için bir kurdele aradım. Ben düzenli bir insanım MDIR, eşyalarım her zaman belirli bir yerde durur. Çekmeceyi açar açmaz donup kaldım. Birisi eşyalarımı dağıtmıştı. Her şey ters çevrilmiş, dağılmıştı. Diğer çekmecelere baktım. Küçük askılı dolaba baktım. Hepsi aynı hikayeyi anlatıyordu. Birisi aceleyle, özensizce bir şeyler aramıştı. Yatağın kenarına oturdum. Ciddi bir yüzle. Kim arıyordu kulübemde? Ve ne arıyordu? O yarım kağıt parçası mı? Üzerindeki karalanmış şekiller ve kelimeler mi? Başımı salladım. Hayır, o çoktan geçmişte kalmıştı. Başka ne olabilirdi ki? Dün geceki olayları bir kez daha düşündüm. Bana dalan o genç adam kimdi? Kulübeye bu kadar aniden nasıl girmişti? Onu daha önce gemide hiç görmemiştim. Ne güvertede ne de salonda. Gemi mürettebatından mıydı? Yolcu muydu? Kim bıçaklamıştı onu? Neden bıçaklamışlardı? Ve neden 17 numaralı kabin bu kadar önemliydi? Her şey bir muammaydı. Ama şu kadarı açıktı. Kilmorden kalesinde tuhaf şeyler oluyordu. Parmaklarımı saydım. Dikkat etmem gereken kişileri. Dün geceki gizemli ziyaretçiyi bir kenara bırakıyorum. Onu daha sonra gemide keşfedeceğime eminim. Şu ana kadar dikkatimi çeken kişiler şunlardı. Birincisi, Sir Eustace Pedler. Değirmen evinin sahibiydi. Kilmorden kalesindeki varlığı, bir tesadüf gibi görünüyordu. Ama öyle miydi gerçekten? İkincisi, Bay Paget. Karanlık görünümlü sekreter. 17. kabini almak için gösterdiği ısrar çok belirgindi. Not, Sir Eustace'ın kana gidip gitmediğini öğren. Üçüncüsü, Rahip Edward Chichester. 17. kabine gösterdiği inatçı ilgi, belki de sadece mizacından kaynaklanıyordu. Ama inatçılık, bazen çok şey gizleyebilir. Bay Chichester ile küçük bir sohbet etmeye karar verdim. Hemen isyankar kilitlerimin etrafına bir mendil bağladım ve güverteye çıktım. Şanslıydım, hedefim tam rayın yanına yaslanmış, dana eti çayı içiyordu. Yanına gittim. "Umarım 17. kabin meselesi için beni affetmişsindir," dedim, en tatlı gülümsememle. "Kin taşımayı Hristiyanlığa aykırı bulurum," dedi Bay Chichester, soğukkanlılıkla. "Ama kısım görevlisi açıkça o kulübenin bana ait olduğunu söylemişti." "Purser ne kadar meşgul adamlar, değil mi?" dedim belirsizce. "Bazen unutabiliyorlar sanırım." Bay Chichester cevap vermedi. "Afrika'ya ilk ziyaretin mi bu?" diye sordum, sohbet eder gibi. "Güney Afrika'ya evet. Ama daha önce 2 yıl boyunca Doğu Afrika'nın iç bölgelerinde yamyam kabileleri arasında çalıştım."
Ne heyecan verici. Hiç zor kaçak mı oldun? Kaçak mı? Yani, yenilmekten kaçmak. Yamyamlardan. Kutsal konulara hafifçe davranmamalısınız, Bayan Bedingfield. Yamyamlığın kutsal bir konu olduğunu bilmiyordum, dedim ve biraz acıtmıştı. Ama tam o anda aklıma başka bir şey takıldı. Eğer Bay Chichester gerçekten son 2 yılı Afrika'nın içlerinde geçirdiyse, neden bu kadar solgundu? Derisi bir bebeğin teni kadar pembe ve bembeyazdı. Orada bir tuhaflık vardı. Ama tavrı, sesi, kesinlikle bir din adamınkiydi. Belki fazla bile. O, biraz sahte bir din adamı gibi değil miydi? Küçük Hamsley'de tanıdığım papazları düşündüm. Bazılarını sevmiştim, bazılarını sevmemiştim. Ama hiçbiri Bay Chichester gibi değildi. Onlar insandı. O ise, yüceltilmiş bir tipti. Bütün bunları içimde tartışırken Sir Eustace Pedler güvertede aşağıya indi. Tam Bay Chichester'ın yanından geçerken eğildi ve yerden küçük bir kağıt parçası aldı. "Bir şey düşürdün," dedi. Durmadan geçip gitti ve muhtemelen Bay Chichester'ın yüzündeki ifadeyi fark etmedi. Ama ben fark ettim. Ne düşürmüş olursa olsun, onu geri almak Bay Chichester'ı derinden sarstı. Hasta bir yeşile döndü. Kağıt parçasını avucunda bir top haline getirdi. Şüphelerim 100 katına çıktı. Beni fark etti ve telaşla açıklama yapmaya başladı. "Yazdığım bir vaazın parçasıydı," dedi, hasta bir gülümsemeyle. "Gerçekten mi?" dedim, nazikçe. "Gerçekten bir vaazın parçası." "Hayır, Bay Chichester, bu kelimeler için çok zayıf bir bahane." Kısa süre sonra mırıldanarak bir bahane uydurdu ve yanımdan ayrıldı. Keşke o kağıdı alan ben olsaydım. Sir Eustace değil. Artık açıktı. Bay Chichester şüpheliler listesinden çıkarılamazdı. Hatta onu listenin en üstüne taşımaya eğilimliydim. Öğle yemeğinden sonra kahve için salona girdiğimde, Sir Eustace ve Paget'in Bayan Blair ve Albay Reis ile oturduğunu gördüm. Bayan Blair gülümseyerek yanına çağırdı. Ben de katıldım. İtalya'yı konuşuyorlardı. "Ama yanıltıcı," diye ısrar etti Bayan Blair. "Aqua Calda kesinlikle soğuk su olmalı, sıcak değil. Sen bir Latin bilgini değilsin," dedi Sir Eustace, gülerek. "Erkekler Latince'de her zaman üstündür," dedi Bayan Blair. "Ama eski kiliselerdeki yazıtları çevirmelerini istediğimde bunu fark ediyorum. Bir şekilde hep sıyrılıp kurtuluyorlar." "Kesinlikle doğru," dedi Albay Reis. "Ben de hep öyle yaparım. Ama İtalyanları seviyorum," diye devam etti Bayan Blair. "Çok yardımseverler, her ne kadar bu da bazen utanç verici bir hal alsa da. Yolu sorarsınız, sağa sola diye açıklamak yerine, sizi nazikçe kolunuzdan tutup bizzat oraya kadar götürürler." "Floransa'daki deneyimin bu muydu, Paget?" diye sordu Sir Eustace, sekreterine gülümseyerek. Bu soru nedense Bay Paget'i yerinden oynattı. Kekelerken kızardı. "Ah, aynen öyle. Yani evet, tam olarak öyle." Sonra mırıldanarak ayağa kalktı ve masadan uzaklaştı. "Paget'in Floransa'da karanlık bir iş çevirdiğinden şüphelenmeye başladım," dedi Sir Eustace, sekreterinin uzaklaşan figürüne bakarak. "Floransa ya da İtalya'dan söz edildiğinde hemen konuyu değiştiriyor ya da hızla fırlatıp gidiyor." "Belki orada birini öldürdü," dedi Bayan Blair, umursamazca. "Duygularını incitmek istemem Sir Eustace, ama görünüşü sanki bunu yapabilecek birine benziyor." "Evet, saf Cinquecento. Bazen beni eğlendiriyor, özellikle de zavallı adamın aslında ne kadar kanuna saygılı ve namuslu biri olduğunu bildiğim için." "Bir süredir sizinle mi, Sir Eustace?" diye sordu Albay Reis. 6 yıl, dedi Sir Eustace, derin bir iç çekişle. "O sizin için çok değerli olmalı," dedi Bayan Blair. "Ah, paha biçilmez. Evet, paha biçilmez." Zavallı adam daha da kasvetli görünüyordu, sanki paha biçilmezlik Paget için gizli bir keder kaynağıydı. Sonra hızla ekledi, "Ama şunu söylemeliyim ki, yüzü gerçekten güveni ilham etmez. Kendine saygısı olan hiçbir katil böyle görünmeye razı olmazdı. Crippen ise, sanırım hayal edilebilecek en hoş adamlardan biriydi. Bir astar gemisinde yakalanmadı mıydı?" diye mırıldandı Bayan Blair. Arkamızda hafif bir titreme oldu. Hızla döndüm. Bay Chichester kahve fincanını düşürmüştü. Toplantı kısa süre sonra dağıldı. Bayan Blair aşağı inip uyudu. Ben güverteye çıktım. Albay Reis peşimden geldi. "Çok kaçamak birisin, Bayan Bedingfield. Dün gece dansta her yerde seni aradım. Erken yattım," dedim. "Bu gece de kaçacak mısın? Yoksa benimle dans eder misin?" "Seninle dans etmekten çok mutlu olurum,"
dedim, hafifçe utanarak. Ama Bayan Blair. Arkadaşımız Bayan Blair dansı sevmez. Sen sever misin? Seninle dans etmeyi umursarım. Oh, dedim, endişeli. Albay Reis beni biraz korkutuyordu. Yine de, kendimi eğlendiriyordum. Bu, fosilleşmiş kafatasları hakkında sıkıcı yaşlı profesörlerle tartışmaktan çok daha iyiydi. Albay Reis tam da hayal ettiğim o sert, sessiz Rodezyalı tipti. Belki onunla evlenirdim. Tabii ki henüz kimse sormamıştı. Ama izci gruplarının dediği gibi, hazırlıklı ol. Hem zaten bütün kadınlar, en ufak bir anlam taşımasa bile, karşılaştıkları her erkeği kendileri ya da en yakın arkadaşları için olası bir eş olarak değerlendirirler. O akşam onunla birkaç kez dans ettim. İyi dans ediyordu. Dans bittiğinde yatmayı düşünürken bir güverte turu önerdi. 3 tur yürüdük, sonunda 2 şezlonga yerleştik. Başka kimse yoktu. Bir süre hafif sohbet ettik. Biliyorsunuz, Bayan Bedingfeld, sanırım bir zamanlar babanızla tanışmıştım. Son derece ilginç bir adam. Ve bu konu benim de özel bir ilgimi çekiyor. Dordogne bölgesindeyken, sohbet teknik bir hal aldı. Albay Reis'in övünçleri boş değildi. Gerçekten çok şey biliyordu. Ama aynı zamanda, bir iki ilginç hata da yaptı. Belki dil sürçmesiydi, diye düşündüm. Ama her seferinde benden ilham alır gibi hataları hemen örtbas etmeye çalıştı. Bir noktada Mausterian döneminin Orignacian'dan sonra geldiğini söyledi. Bu, konuyu bilen biri için saçma bir hataydı. Saat 12'de kulübeme döndüm. Hala o tuhaf tutarsızlıklar hakkında düşünüyordum. Belki gerçekten arkeoloji hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Bu işi tamamen havaya almıştı. Ama başımı salladım, bu çözümden tam olarak memnun değildim. Tam uykuya dalmaya başlarken, birdenbire doğruldum. Aklıma başka bir fikir gelmişti. Beni mi sınavdan geçiriyordu? O küçük hatalar, birer test miydi? Gerçekten ne bildiğimi, ne olduğumu anlamak için mi yapıyordu bunları? Başka bir deyişle, benden şüpheleniyordu muydu? Gemi hayatı hakkında söylenecek güzel şeyler var. Huzurlu. Neyse ki gri saçlarım beni sallanan elmalar, patates ve yumurtalar, Brother Bill ve benzeri aşağılayıcı sporlardan muaf tutuyor. İnsanlar bunlarda ne eğlence bulabilir? Bu acı verici süreç benim için hep bir gizem olmuştur. Ama dünyada çok sayıda aptal var. Tanrı'ya şükür ki var oluyorlar ve ben de yollarından uzak duruyorum. Neyse ki ben mükemmel bir denizciyim. Paget ise değil. Zavallı adam, Solent'ten çıkar çıkmaz yeşile dönmeye başladı. Diğer sözde sekreterin de deniz tutması varmış gibi görünüyor, henüz ortaya çıkmadı ama. Belki de deniz tutması değil, yüksek diploması. Her neyse, ben pek endişelenmiyorum. Gemideki insanlar genel olarak pek iç açıcı değil. Sadece 2 iyi bridge oyuncusu ve bir güzel görünümlü kadın var, Bayan Clarence Blair. Onu kasabada tanıdım elbette. Mizah anlayışına sahip olduğunu iddia edebileceğim ender kadınlardan biri. Onunla sohbet etmekten keyif alıyorum. Ama yanından ayrılmayan o uzun bacaklı genç kız olmasa daha çok keyif alırdım. Albay Reis'in onu gerçekten eğlendirdiğini sanmıyorum. Kendi tarzında yakışıklı ama hendek suyu kadar donuk. Kadın romancıların ve genç kızların hep hayranlık duyduğu türden, güçlü sessiz adam tipi işte. Guy Paget, Madeira'dan sonra güverteye çıkmayı başardı ve boş bir sesle iş hakkında konuşmaya başladı. Ne şeytan, gemide de çalışan var mı? Yayın evlerime anılarımı yazacağım sözü verdiğim doğru, ama ne olacak ki? Kim gerçekten anı okur? Banliyödeki yaşlı kadınlar. Benim anılarım da ne demek ki? Hayatım boyunca belirli sayıda sözde ünlü kişinin kapısını çaldım. Paget'in yardımıyla onlar hakkında ince ince anekdotlar icat ediyorum. Ama gerçek şu ki, Paget bu iş için fazla dürüst. Tanışmış olabileceğim ama aslında tanışmadığım insanlar hakkında anekdot uydurmama izin vermiyor. Ona karşı nazik davranmaya çalıştım. Hala tam bir enkaz gibisin, sevgili dostum, dedim, rahatça. İhtiyacın olan şey güneşte bir şezlong. Hayır, tek kelime daha etme. İş bekler. Sonraki fark ettiğim şey, ekstra bir kulübe için endişelendiğiydi. Kulübenizde çalışacak yer yok, Sir Eustace. İçi sandıklarla dolu. Paget'in tonundan, sandıkların kara böcek olduğunu ve orada hiç işleri olmadığını düşünebilirdiniz. Bunu kendisine açıkladım. Ama seyahat ederken kıyafet değiştirmenin olağan bir şey olduğunu kavraması güçtü. Her zaman solgun bir gülümsemeyle mizah denemelerimi karşılar, sonra işine döner. Ve küçük deliğimde neredeyse çalışamıyoruz.
Paget'in küçük deliğini, biliyorum. Genellikle gemideki en iyi kabin olur bu. Kaptanın sizi zamanında ziyaret etmediği için özür dilerim, dedim alaycı bir şekilde. Belki kabiminizde fazla bavullardan biraz yer açmak ister misiniz? Paget gibi bir adamla alaycılık tehlikelidir. Anında parladı. Eğer daktilo ve kırtasiye sandığından kurtulabilsem. Kırtasiye sandığı birkaç sağlam ton ağırlığındadır. Hamallarla bitmek bilmeyen anlaşmazlıklara yol açar ve Paget'in hayatının amacı onu bana dayatmaktır. Bu aramızdaki süregelen bir mücadeledir. O bunu kendi özel malı gibi görüyor. Ben ise sekreterin gerçekten faydalı olacağı tek şey olarak. Ekstra bir kulübe tutacağız, dedim, aceleyle. Mesele yeterince basit görünüyordu. Ama Paget her şeyi gizem haline getirmeyi seven bir insan. Ertesi gün yüzünde tam bir Rönesans komplocu havası ile geldi. Biliyorsunuz, bana 17. kabini almamı söylediniz, ofisten. Peki, ne oldu? Kırtasiye sandığı kapıya sıkıştı mı? Bütün gemilerdeki kapılar aynı büyüklüktedir, diye yanıtladı Paget, ciddiyetle. Ama size söylüyorum Sir Eustace, o kulübede çok tuhaf bir şey var. The Upper Berth'ün anıları aklımdan geçti. Lanetli olmak istiyorsan, dedim, zaten orada uyumayacağız, bu yüzden hayaletlerin daktilo makinelerini etkileyip etkilemediği pek önemli değil. Paget, hayalet olmadığını ve sonunda 17. kabini alamadıklarını anlattı. Uzun ve karmaşık bir hikaye. Görünüşe göre o, bir Bay Chichester ve Bedingfeld isimli bir kız, kulübe yüzünden neredeyse kavgaya tutuşacaktı. Tabii ki kız kazanmıştı ve Paget bu yüzden hala acı duyuyordu. Hem 13 hem de 28 daha iyi kabinler, diye yineledi. Ama onlara bakmıyorlar bile. Dedim, esnemeyi bastırarak, bu arada en iyisi susmak, sevgili Paget. Bana azarlayıcı bir bakış attı. Bana 17. kabini almamı söylediniz. Paget'te, yanan güvertedeki çocuk, havası var. Sevgili dostum, dedim, sabırsızlanarak, 17'den bahsetmiştim çünkü boş olduğunu görmüştüm. Ama bu konuda ölüm kalım savaşı vermeni istemedim. 13 ya da 28'de aynı derecede işimize yarardı. Yaralı görünüyordu. Ama bir şey daha var, diye ısrar etti. Bedingfeld hanımefendi kulübeyi aldı. Ama bu sabah Chichester'ı gizlice oradan çıkarken gördüm. Sertçe baktım. Eğer Chichester ile o çekici kız anne Bedingfeld arasında berbat bir skandal çıkarmaya çalışıyorsan, dedim soğukça, Chichester bir misyoner, tamamen zehirli bir tip olsa bile ve anne Bedingfeld son derece iyi bir kız. Özellikle de bacakları son derece güzel. Açık ara gemideki en güzel bacaklar onunkiler. Paget, anne Bedingfeld'in bacaklarına yapılan bu göndermeden hoşlanmadı. O, bacakları hiç fark etmez ya da fark etse bile ölmeden söyleyemez. Benim bu tür şeylere duyduğum hayranlığı da anlamsız bulur. Paget'i rahatsız ettiğimi fark ettim ve kötü niyetle devam ettim. Onu yarın gece masamıza yemeğe davet edelim. Süslü kostüm dansı var bu akşam. Bu arada, aşağı inip berbere git ve bana şık bir kostüm seç. Kesinlikle süslü gitmeyeceksiniz, dedi Paget, dehşet içinde. Bunun onuruma uygun olmadığını düşündüğü açıktı. Şok ve acı içindeydi. Aslında süslü elbise giymeyi pek düşünmüyordum. Ama Paget'in bu kadar huzursuz olması çok cazip geldi. Ne demek istiyorsun, dedim. Tabii ki süslü gidiyorum. Sen de gideceksin. Paget ürperdi. O zaman git berbere bak, diye bitirdim. Sanırım dışarıda bir beden olmayacak, diye mırıldandı Paget, gözüyle figürümü ölçerek. Kasıtsız da olsa, Paget bazen aşırı derecede saldırgan olabiliyor. Ve salonda 6 kişilik bir masa sipariş et, dedim. Kaptan olacak, güzel bacaklı kız olacak, Bayan Blair. Bayan Blair'i Albay Reis olmadan alamazsınız, diye araya girdi Paget. Onunla yemek yemesini istedi, biliyorum. Paget her zaman her şeyi bilir. Reis kim, dedim, bıkkınlıkla. Ve Paget yine gizemli bir ifade takındı. Gizli servis adamı olduğu söyleniyor, Sir Eustace. Oldukça iyi bir silah da. Ama tabii kesin olarak bilmiyorum. Bu hükümete ne kadar benziyor, diye bağırdım. Gemide gizli bir işi olan bir adam ve onu sadece huzur içinde bırakılmak isteyen masum bir yabancıya çekiyorlar. Paget daha da gizemli görünüyordu. Bir adım öne geldi ve sesini indirdi. Bana sorarsanız, tüm bu durum çok tuhaf, Sir Eustace. Şu hastalığıma bakın, nasıl başladı. Sevgili dostum, acımasızca kestim, bu bir biliforlu ataktı. Sürekli safra krizleri geçiriyorsun. Paget hafifçe irkildi.
Bu, alışılmış türden bir kriz değildi. Bu sefer, Allah aşkına, hastalığının ayrıntılarına girme, Paget. Duymak istemiyorum. Peki, Sir Eustace. Ama benim inancım şu ki, kasıtlı olarak zehirlendim. Ah, dedim. Ryburn ile konuştun demek. İnkar etmedi. Her neyse, Sir Eustace, o öyle düşünüyor. Ve bilecek konumda olmalı. Bu arada, adam nerede, dedim. Gemiye bindiğimizden beri onu görmedim. Hasta olduğunu söylüyor ve kulübesinde kalıyor, Sir Eustace. Paget'in sesi tekrar alçaldı. Ama bu kamuflaj, eminim. Daha iyi izleyebilmek için yapıyor. İzle, güvenliğinizi, Sir Eustace. Size bir saldırı yapılması ihtimaline karşı. Çok neşeli birisin, Paget, dedim. Hayal gücünün sizinle birlikte uçup gideceğine güvenin. Eğer sen olsaydın, dansa ölüm başı olarak mı gitmeli miydim? Hüzünlü güzelliğine çok yakışırdı. Bu onu şimdilik susturdu. Güverteye çıktım. Bedingfeld kızı, misyoner papaz Chichester. Kadınlar her zaman papazların etrafında uçuşur. Benim gibi bir adam eğilmekten nefret eder, ama papazın ayaklarının etrafında titreyen bir kağıt parçasını nazikçe almak için eğilmek durumunda kaldım. Acılarım için bir teşekkür bile alamadım. Ve o kağıtta ne yazdığını görmemek elimde değildi. Sadece tek bir cümle vardı. Tek el oynamaya çalışma, yoksa daha kötü olur senin için. Bir papaz için güzel bir şey bu. Chichester kim acaba? Süt gibi yumuşak görünüyor. Ama görünüşler aldatıcıdır. Paget'e soracağım onu. Paget her şeyi bilir zaten. Bayan Blair'in yanındaki şezlonga zarifçe oturdum. Böylece onun reis ile sohbetini yarıda kestim. Din adamlarının günümüzde nereye gittiğini bilmiyorum, dedim. Sonra ona gece kostümlü dansı için birlikte yemek yemesini teklif ettim. Reis de bir şekilde bu davete dahil olmayı başardı. Öğle yemeğinden sonra Bedingfeld kızı geldi ve bizimle oturdu, kahve içtik. Bacakları hakkındaki yargım doğruydu. Gemideki en güzel bacaklar kesinlikle onunkilerdi. Onu yemeğe davet etmem kesin. Paget'in Floransa'da ne yaramazlık yaptığını gerçekten çok merak ediyorum. İtalya'dan söz edildiğinde parçalanıyor. Saygın biri olduğunu o kadar biliyorum ki, onu kötü bir aşktan şüphelenmeliyim. Şimdi merak ediyorum. En saygın adamlar bile. Eğer öyle olsaydı, bu beni çok neşelendirirdi. Paget, gizli bir sırla. Harika, merak uyandırıcı bir akşamdı. Berberde bana uyan tek kostüm, bir teddy bear kostümüydü. Kışın İngiltere'de bir akşam güzel genç kızlarla ayı oynamak umurumda olmaz, ama bu kostüm ekvator için pek ideal sayılmazdı. Yine de bolca neşe yarattım ve, gemiye getirilmiş, dalında birinci ödülü kazandım. Bu, kiralık kostümler için oldukça saçma bir terimdi. Çünkü kimse onların yapılıp yapılmadığını ya da getirilip getirilmediğini bilmiyordu. Zaten fark da etmezdi. Bayan Blair giyinmeyi reddetti. Paget da baş ağrısı olduğunu söyleyerek gelmedi. Yerine Reeves adında sevimli bir adamı davet ettim. Güney Afrika İşçi Partisi'nin önde gelen bir üyesi. Korkunç küçük bir adam, ama devam ettirmek istedim. Rant meselesini her iki taraftan da anlamak için bilgiye ihtiyacım var. Dans etmek çok sıcak bir işti. Anne Bedingfeld ile 2 kez dans ettim, o da hoşuna gidiyormuş gibi davranmak zorunda kaldı. Bir keresinde Bayan Blair ile dans ettim, o ise rol yapmaya bile zahmet etmedi. Sonra dikkat çekici görünen çeşitli diğer hanımları da mağdur ettim. Ardından akşam yemeğine geçtik. Şampanya sipariş etmiştim. Görevli, Clicquot 1911'i önerdi. Teknede en iyisiymiş. Ben de önerisine katıldım. Tek gördüğüm şey şuydu, Albay Reis'in dilini gerçekten çözen tek şey buymuş. Adam sessiz olmakla kalmadı, tam anlamıyla konuşkan bir hal aldı. Bir süre bu beni eğlendirdi. Sonra fark ettim ki, Albay Reis, ben değil, masanın ruhu ve neşesi haline geliyordu. Kızgın bir şekilde günlük tutmakla ilgili uzun uzun konuştu. Bir gün tüm takdir ettiklerini ortaya çıkaracak, Pedler. Sevgili reis, dedim, cesaret ediyorum ki düşündüğüm kadar aptal değilim. Belki de takdir etmelerim var, ama onları siyah beyaz yazmıyorum. Ölümümden sonra, vasilerim bir sürü şey bulacak, ama benim hakkımdaki görüşleri ekleyip azaltabilecekleri bir şey bulmalarını sanmıyorum. Günlük, başkalarının tuhaflıklarını kaydetmek için faydalıdır, ama kendinin için değil. Bilinçsiz kendini açığa çıkarma diye bir şey var. Psikoanalistin gözünde her şey iğrençtir, dedim, duyarlı bir şekilde. Çok ilginç bir hayatınız olmuş olmalı, Albay Reis, dedi Bayan Bedingfeld, ona geniş ve yıldızlı gözlerle bakarak.
İşte böyle yapıyorlar, bu kızlar. Othello, Desdemona'ya hikayelerini anlatarak onu büyülemişti, ama Desdemona da Adolo'yu dinleme biçimiyle büyülememiş miydi? Her neyse, kız reisi çalıştırdı. Adam aslan hikayeleri anlatmaya başladı. Büyük miktarlarda aslan vurmuş bir adam, diğer erkeklere karşı haksız bir avantaja sahiptir. Bana da bir aslan hikayesi anlatma zamanının geldiği açıktı. Bu arada, dedim, bu bana oldukça heyecan verici bir hikaye hatırlattı. Bir arkadaşım Doğu Afrika'da bir yerde av gezisindeydi. Bir gece bir sebeple çadırından çıktı ve alçak bir hırlamayla irkildi. Keskin bir dönüşle baktı ve bir aslanın sıçramak üzere çömeldüğünü gördü. Tüfeğini çadırda bırakmıştı. Düşüncesi kadar hızlı eğildi. Aslan tam başının üzerinden fırlayıp geçti. Hayvanı özlemiş olması onu öfkelendirdi. Hırlayarak tekrar sıçramaya hazırlandı. Yine eğildi, aslan yine tam üzerinden atladı. Üçüncü seferinde kapıyı fark etti, hızla içeri daldı ve tüfeğini aldı. Çıktığında aslan ortadan kaybolmuştu. Bu onu çok şaşırttı. Çadırın arkasına sessizce dolaştı, orada küçük bir açıklık vardı. Ve tabii ki, aslan alçak atlamalarını orada yoğun bir şekilde pratik yapıyordu. Bu coşkuyla alkışlandı. Biraz şampanya içtim. Bir başka seferinde, dedim, bu arkadaşım ikinci ilginç bir deneyim yaşadı. Ülkenin öte ucuna yürüyüş yapıyordu ve varış noktasına günün sıcağı basmadan ulaşmak istiyordu. Bu yüzden çocuklarına hala karanlıkken hareket emri verdi. Katırları çok huzursuzdu. Biraz zorlandılar ama sonunda yola çıktılar. Katırlar rüzgar gibi ilerledi. Gün ağardığında sebebini anladılar. Karanlıkta, çocuklar farkında olmadan bir aslanı neredeyse tam ortada kuşatmışlardı. Bu da büyük bir neşe dalgasıyla karşılandı. Ama en içten övgü İşçi Partisi üyesi arkadaşımdan gelmedi. Solgun ve ciddi kaldı. Aman tanrım, dedi, endişeyle. Onları kim silahsız bıraktı? Rodezya'ya gitmeliyim, dedi Bayan Blair. Anlattıklarınızdan sonra, Albay Reis, kesinlikle gitmeliyim. Ama ne korkunç bir yolculuk, 5 gün tren içinde. Özel arabama binmelisiniz, dedim, cesurca. Oh, Sir Eustace, gerçekten mi demek istiyorsunuz bunu? Ciddiyim, diye bağırdım gülerek ve bir kadeh şampanya daha içtim. Yaklaşık bir hafta sonra Güney Afrika'da olacağız, diye iç çekti Bayan Blair. Ah, Güney Afrika, dedim, duygusallıkla ve Colonial Institute'daki son konuşmamdan birkaç satır alıntı yapmaya başladım. Güney Afrika dünyaya ne gösterecek? Ne gösterecek gerçekten? Meyvesi ve çiftlikleri, yünü ve atları, sürüleri ve derileri, altını ve elmasları. Acele etmek zorundaydım. Durursam Reeves araya girer ve hayvanların kendilerini dikenli tele astıkları için derilerin değersiz olduğunu, sonra Rand'daki madencilerin zorluklarını anlatmaya başlardı. Ve o ruh halinde kapitalist olarak suçlanmak istemiyordum. Ama kesinti başka bir kaynaktan geldi. Sihirli sözcük, elmaslar. Elmaslar, dedi Bayan Blair, coşkuyla. Elmaslar, diye nefes aldı Bayan Bedingfield. İkisi de Albay Reis'e döndü. Kimberley'e gittin mi hiç? Ben de Kimberley'e gitmiştim. Ama söze giremeden Reis sorularla boğuldu. Madenler nasıldı? Yerlilerin yerleşkelerde kapalı tutulduğu doğru muydu? Ve benzeri. Reis sorularını yanıtladı, konuya hakim olduğunu gösterdi. Yerlilerin barındırılma yöntemlerini, aramaları, De Beers'in aldığı çeşitli önlemleri anlattı. Peki, elmas çalmak neredeyse imkansız mı, diye sordu Bayan Blair, açıkça hayal kırıklığıyla, sanki oraya tam da bu amaç için seyahat ediyormuş gibi. Hiçbir şey imkansız değil, Bayan Blair. Hırsızlıklar oluyor, örneğin kafirlerin taşı yarada sakladığı o davayı anlattım size. Ama büyük ölçekte mi? Bir zamanlar, son yıllarda. Aslında savaştan hemen önce. Bu davayı hatırlıyor olmalısınız, Pedler. O dönemde Güney Afrika'da değil miydiniz? Başımı salladım. Anlat, diye bağırdı Bayan Bedingfield. Lütfen anlat. Reis güldü. Pekala, hikayeyi öğreneceksiniz. Sir Lawrence Eartsley'i duymuşsunuzdur çoğunuz, büyük Güney Afrikalı madencilik magnası. Madenleri altındaydı. Ama hikaye oğlu aracılığıyla giriyor. Savaş öncesinde, yeni bir potansiyel Kimberley'nin British Guyana ormanlarının kayalık zemininde bir yerde gizlendiğine dair söylentiler vardı. İki genç kaşif o bölgeden döndüklerini ve Güney Amerika'dan büyük boyutlu ham elmaslardan oluşan etkileyici bir koleksiyon getirdiklerini bildirdi. Küçük elmaslar daha önce de bulunmuştu. Essequibo ve Mazaruni nehirleri çevresinde. Ama bu iki genç adam,
John Eartsley ve arkadaşı Lucas, iki akarsuyun birleştiği yerde büyük karbon yatakları keşfettiklerini iddia etti. Elmaslar her renkteydi, pembe, mavi, sarı, yeşil, siyah ve en saf beyaz. Eartsley ve Lucas, mücevherlerini incelemeye sunmak için Kimberley'e geldiler. Ve tam bu sırada, De Beers'te sansasyonel bir soygun ortaya çıktı. İngiltere'ye gönderilmek üzere paketlenenen elmaslar, kasada kaybolmuştu. Kasanın iki farklı anahtarı iki farklı adamdaydı, kombinasyonu bilen ise üçüncü bir kişi. Her paket yaklaşık 100.000 sterlin değerindeydi. O seferinde banka, paketin mühürlenmesinde bir tuhaflık fark etti. Açıldı ve içinde şeker topuzları bulundu. John Eartsley'e tam olarak nasıl şüphe düştü, bilmiyorum. Ama Cambridge'de çok çılgınca yaşadığı, babasının borçlarını defalarca ödediği hatırlandı. Her neyse, kısa sürede ortaya çıktı ki Güney Amerika elmas sahaları hikayesi tamamen bir hayalden ibaretti. John Eartsley tutuklandı. Üzerinde de Beers elmaslarının bir kısmı bulundu. Ama dava hiç mahkemeye gitmedi. Sir Lawrence Eartsley, kayıp elmaslara eşdeğer bir miktar ödedi. De Beers de dava açmadı. Soygununun tam olarak nasıl gerçekleştirildiği hiçbir zaman bilinmedi. Ama oğlunun hırsız olduğunu bilmek, yaşlı adamın kalbini parçaladı. Kısa süre sonra felç geçirdi. John'a gelince, kaderi bir bakıma merhametliydi. Askere katıldı, cesurca savaştı ve öldü. Böylece adındaki leke silindi. Sir Lawrence ise 3. felcini geçirdi ve yaklaşık bir ay önce hayatını kaybetti. Vasiyetsiz öldü ve büyük serveti, neredeyse hiç tanımadığı en yakın akrabasına geçti. Albay Reis durdu. Masanın etrafında sorular ve ünlemler birbirini izledi. Ama bir şey Bayan Bedingfield'in dikkatini çekti, sandalyesinde döndü. Hafif bir nefes sesi duydum, ben de döndüm. Yeni sekreterim Rayburn kapıda duruyordu. Bronzluğunun altında yüzü, bir hayalet görmüş gibi solgundu. Reis'in hikayesi onu derinden sarstı belli ki. Sonra dikkatimizin farkına vardı ve aniden dönerek kayboldu. "Onu tanıyor musunuz?" diye sordu Anne Bedingfield. "O benim diğer sekreterin," dedim. Bay Rayburn, şimdiye kadar oldukça içine kapanık davrandı. Tabağındaki ekmekle oynadı. "Ne zamandır sekreterin?" "Çok uzun değil," dedim, temkinlice. "Ama bir kadın ne kadar çok geri çekilirsen, o kadar çok bastırır." Anne Bedingfield bunu gizlemedi. "Ne kadar süre?" diye sordu, açıkça. Yelken açmadan hemen önce aldım onu. Eski bir arkadaşım önerdi. Başka bir şey söylemedi. Düşünceli bir sessizliğe döndü. Reis'e döndüm. Bu defa sırası bende olmak gerekiyordu. "Sir Lawrence'ın en yakın akrabası kim, Reis? Biliyor musun?" "Öyle demeliyim," diye yanıtladı, gülerek. "Evet, biliyorum.